Neticede tutumun ardından dünyayı izlediğin bir pencere gibidirken Afacan torunları gelip onun bıyıklarına çok ağır kokusu olan bir peynir sürüyorlar. Limburger peyniri. Ve 4 yıl sonra Roma olimpiyatlarında 3 altın madalya birden kazanıyor. Için. Jeff Keller, Jerry Gladstone diye bir adamdan bahsediyor. Benim en çok ilham aldığım hikayelerden biri bu arada. Sevgili dost, kitap özetleri köşemizin bugünkü konuğu Jeff Keller ve muhteşem kitabı Tutum Her Şeydir. Okuduğum kitaplar arasında çok özel bir yeri olan bu eser, hedeflerine ulaşma konusunda tutumunun ne kadar önemli olduğuna dair çok özel mesajlar veriyor. Zihnimizin yapısından ötürü olumsuz şeylere odaklanmaya daha meyilliyiz. Çünkü zihnimizin asli görevi bizi korumak. Ancak bu olumsuz bakış açısı şikayet ettiğin şeyler, inançların ve eylemlerinle ilgili her şeyi etkiliyor. Neticede tutumun ardından dünyayı izlediğin bir pencere gibidir ve onu her yere götürürsün. Bu konuda John Maxwell'in anlattığı bir hikaye bence çok önemli. Bir adam çocuklarını ve torunlarını ziyaret etmek için onların yanına gidiyor. Adamın bir alışkanlığı var. Her öğleden sonra biraz uyuyor ve yine uyurken Afacan torunları gelip onun bıyıklarına çok ağır kokusu olan bir peynir sürüyorlar. Limburger peyniri. Adam bir süre sonra bu kokudan ötürü uyanıyor ve bu oda ne kadar ağır kokuyor diye başka bir odaya geçiyor. Ancak orada da aynı koku var. Kendini mutfağa atıyor. Mutfakta da aynı koku olunca söylenerek dışarı çıkıyor. Biraz ferahlayayım düşüncesiyle. Ama bir süre sonra bütün dünya kokuyor diye bağırmaya başlıyor. Aynen bu hikayede olduğu gibi tutumumuzu her yere götürüyoruz ve bütün olayları o tutumun ardından izliyoruz. Ona göre değerlendiriyoruz. Ama iyi haber şu ki bunu değiştirmek mümkün. Yazar bunu kitap boyunca çok güzel aktarmış. Bu arada Jeff Keller'dan biraz bahsetmekte fayda var. Kendisi bugün çok güçlü bir yazar olsa da, motivasyon konuşmacısı olsa da aslında avukat ama bu hayatın ve bu mesleğin onu tatmin etmediğini görünce değiştirmek istiyor. Bunun için harekete geçiyor. Kendi üzerinde ciddi olarak çalışıyor ve bambaşka bir hayatı inşa ediyor. Kitapta aktardığı şeyleri önce kendi üzerinde uyguluyor. Zaten böyle yapmayanların kitaplarını okumanın ya da anlattıklarını dinlemenin pek de bir anlamı yok. Öyle değil mi? Bu muhteşem kitabı 6 bölümde özetleyeceğim senin için. Çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. 1. bölüm düşüncelerimiz koşullarımızı yönlendirir. Düşüncelerimiz koşullarımızı ve sonuçlarımızı belirler. Hayata olumlu bir tutumla yaklaşmak başarıya giden ilk adımdır diyor Jeff Keller. Bunun aslında klasik bir kendi kendini gerçekleştiren kehanet olduğunu vurguluyor. Eğer yapabileceğini düşünüyorsan haklısın, yapamayacağını da düşünüyorsan yine haklısın diyordu ya Henry Ford. Aynen bunun gibi. Burada belki Rosendahl ya da Pygmalion etkisinden bahsetmekte fayda var. Duymuş da olabilirsin. Robert Rosendahl 1968 yılında bir okulda IQ testi yapıyor. Ardından sınıfları oluşturuyor. Birkaç öğretmeni çağırarak diyor ki siz bu okuldaki en özel öğretmenlerimizsiniz ve IQ testine göre şöyle özel bir sınıf oluşturduk. O sınıfa bu yıl siz bakacaksınız. İnanıyoruz ki yıl sonunda bu sınıf diğer tüm sınıflardan daha başarılı olacak. İşte bu inançla yola çıkan öğretmenler ve o öğrenciler hakikaten sömestr sonunda okuldaki diğer sınıflara fark atacak bir başarı ortaya koyuyor. Önemli olan ayrıntı şu ki IQ testinden sonra sınıflar rastgele oluşturuluyor. Yani ne öğrenciler özel ne de öğretmenler. Ancak kendilerine söylenenlere inandıkları için bambaşka bir başarı koyuyorlar ortaya. Bunun başka bir bilimsel kanıtı plaseboda görülebilir değil mi? İçinde hiçbir farmakolojik madde bulunmayan o hap ya da hap görünümlü maddeler insanların hastalıklarını nasıl iyileştiriyor? İşte bu aslında bize çok şey anlatıyor. Sen de hayatını buna göre yaşamaya başlasan, kendine inanan bir tutum geliştirsen acaba sonuçların nasıl değişir? Plasebo konusunu zaten
Placebo Sensin kitap özetinde detaylıca aktardığım için bu konudaki araştırmayı sana bırakıyorum. İkinci bölüm, tutumunuz zihinsel bir filtredir. Jeff Keller tutumumuzu dünyaya açılan bir pencere olarak tanımlıyor ve ben bu tanımlamayı çok seviyorum. Gençken diyor temiz bir pencereye sahibiz ancak hayal kırıklıkları, reddedilme ve olumsuzluk bu pencereyi zamanla kirletebiliyor. Bu kirli pencereden dünyayı algılamaya başladığımızda kendi yeteneklerimizden şüphe etmeye başlarız. Olumsuzluk yerine iyimserlik filtresini kullanarak bunu değiştirmek elbette mümkün. Dışarıda harika bir manzara olduğunu düşün ve sen bir pencerenin ardından bakıyorsun o manzaraya. Ama penceren ıslaksa, tozluysa, buğuluysa göremezsin değil mi? İşte tutum biraz böyle. Ama onu her daim değiştirebiliriz. Burada Viktor Frankl'tan bahsetmek istiyorum. Çok ilham aldığım bir adam. Nazi toplama kamplarında 4 yıl geçiriyor. Eşi, annesi, babası, bütün sevdikleri orada ölüyor. Oradaki korkunç şartlara rağmen tutumunu koruyor. Korumakla kalmıyor. Oradan çıktıktan sonra bir kitap yazıyor. Bu kitap onlarca milyon satıyor. Psikoterapiye alternatif olarak logoterapiyi kuruyor ve milyonlarca insanın hayatına dokunuyor. Şöyle diyordu Viktor Frankl, İnsan özgürlüğünün son noktası, içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun tutumunu seçebilmesidir. Şu andan itibaren nasıl bir tutum seçmelisin ki bütün hayatın istediğin gibi şekillensin? Üçüncü bölüm, olumlu düşünceler başarıyı çeker. Olumlu düşünceler baskın hale geldiğinde hedeflerimize doğru ilerlemeye başlarız diyor Jeff Keller. Ve baskın düşünce kavramını çok önemsiyor. Yani gün içerisinde en çok neyi düşünüyorsun? Baskın düşüncelerin neleri kapsıyor? Burası hakikaten çok önemli ve üzerinde çalışılması gereken bir nokta. Neticede her birimiz birer mıknatıs gibiyiz ve en çok neyi düşünüyorsak hayatımızı onunla şekillendiriyoruz ya da hayatımıza onları çekiyoruz. Dünyanın farklı yerlerinden birçok başarılı insan üzerinde bir araştırma yapılmıştı. Onlara basit bir soru sorulmuştu. Zamanınızın çoğunda ne düşünüyorsunuz? Cevap da son derece basitti. Yapmak istediklerimi düşünüyorum. Şimdi başarılı insanlarla başarısız insanları neyin ayırdığını daha iyi anlayabiliriz aslında. Bir lokantaya gittiğini düşün. Garson geliyor, senden sipariş alacak ve sen ona şöyle diyorsun. Bamya'dan hiç hoşlanmam. Taze fasulyeyi görmek istemiyorum. Bulgur pilavını hiç sevmem. Mevsim salata sakın ha. Revaniyi, irmik helvasını görmek bile istemiyorum. Ve garson bir süre sonra mutfaktan sana doğru geliyor. Elindeki tepsiden yemekleri masaya koyuyor. Sen taze fasulyeyi, mevsim salatayı, bulgur pilavını görünce diyorsun ki ben sana bunları istemediğimi söylemedim mi? Neden getiriyorsun? Garson cevap verecek olsa muhtemelen şöyle diyecek. Çok özür dilerim efendim ama beni bunlarla o kadar meşgul ettiniz ki aklımda başka bir şey kalmadı. Sevgili dost, emin ol bilinçaltı zihninde aynen böyle çalışıyor işte. Sen ona sürekli istemediğin şeylerden bahsedecek olursan bir şekilde onlar senin hayatının merkezine doğru akar. Bir motosiklet sürücüsü çukura fazla bakacak olursa ne olursa olsun o çukura düşer. Bir kayakçı ağaca odaklanırsa ne olursa olsun ağaca çarpar. Üstelik bunu yaparken ağaca çarpmamalıyım, ağaca çarpmamalıyım der ama ne olursa olsun gider o ağaca çarpar. Dolayısıyla ne söylediğinden çok neye odaklandığın önemlidir. Anlaştık mı? Dördüncü bölüm görselleştirme küçük yaşlardan itibaren öğrendiğimiz bir beceridir. Sevgili dostum, görselleştirme başarıya ulaşmak için zihinsel imgeler oluşturmayı sağlar. Keller, olumlu zihinsel imgelerin başarısızlık ve hayal kırıklığını aşmamıza çok yardımcı olduğunu söylüyor. Buna ben de inanıyorum. Hatta yıllardır insanlara bilinçaltı dönüşümün ve başarının garantili yolunun görselleştirme olduğunu anlatırım. Çünkü bilinçaltın bir şey gerçekten yaşandı mı yoksa hayal mi ettin, bir filmde mi izledin, bunun ayrımını bilmiyor. O sadece senin nelere odaklandığına bakıyor ve onu gerçek kabul ediyor. Şu anda yaşanıyormuş gibi kabul ediyor. Ve şu anda yaşanan neyse ona göre seni yönlendiriyor. Ve burada
Celine Dion'u örnek gösteriyor Jeff Keller. 5 yaşından itibaren diyor Celine kendini sahnelerde şarkı söylerken hayal etti. Bunu o kadar çok yaptı ki sonunda gerçeğe dönüştü. Aksi düşünülemez zaten. Burada Chicago Üniversitesi basketbol takımıyla yapılan bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Öğrenciler 3'e ayrılıyor. Bir bölümüne deniyor ki bir ay boyunca hiçbir şey yapmayın. Diğerlerine her gün antrenmana devam edecekleri söyleniyor. 3. bölüme ise diyorlar ki sadece zihinsel antrenman yapacaksınız. Yani onlar sadece gözlerini kapatıyor ve basketbol topuyla antrenman yapıp maçlara çıktıklarını düşünüyorlar. Her attıklarını basket olmuş gibi hayal ediyorlar. Bir ay sonra hiç çalışmayanlar doğal olarak bir gelişme göstermiyor ama zihinsel antrenman yapanlar fiziksel antrenman yapanlardan yalnızca %1 geride. Her gün fiziksel antrenman yapanlar %24 gelişmiş ama zihinsel antrenman yapanlar da %23 gelişme göstermiş. Tek başına bu bile bize görselleştirmenin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor aslında. Benim çok sevdiğim bir hikaye daha var. Michael Phillips'in hikayesi. O hayatta başarıya ulaşmak sadece yetenekle değil, azim ve zihinsel güçle de mümkün olur sözünün adeta vücut bulmuş hali gibi. Kendisi tüm zamanların en başarılı yüzücülerinden biri ve başarısının sırrı yalnızca fiziksel antrenmanlarda değil, zihinsel hazırlıklarında da saklı. Michael her yarıştan önce zihinsel görselleştirme yapıyor. Gözlerini kapatıyor ve kendini havuzda yüzerken, kulaçlar atarken, şampiyon olurken düşlüyor. Bu onun için adeta bir alışkanlık haline geliyor. Ve bunu o kadar çok kez yapıyor ki işler ters giderken dahi asla geriye düşmüyor. Bir gün yarış sırasında gözlükleri suyla dolduğu için hiçbir şey göremiyor. Ama yarışmayı yine de kazanıyor. Çünkü o bunu daha önce yüzlerce kez zihninde yaşıyor. Kendini her olası senaryoya o kadar iyi hazırlıyor ki o anı zihinsel olarak o kadar çok prova ediyor ki o zorluk gerçek olduğunda bir engel değil, fırsata bile dönüşebiliyor. Michael yalnızca fiziksel gücüyle değil, zihinsel hazırlığı ve dayanıklılığıyla da bir şampiyon. Bu bize şunu öğretiyor aslında. Hayatta başarı yalnızca fiziksel eylemlerle değil, prova ettiğiniz ve inandığınız şeylerle de gerçek olabilir. Şöyle diyordu bu arada Michael, hedeflerinize ulaşmanın tek yolu her gün biraz daha iyi olmaktır. Kendinize inanın, hayal edin ve harekete geçin. 5. bölüm ne gerekiyorsa yapın. Sevgili dostum, başarıya giden yol kararlılıkla hedeften vazgeçmemeyi gerektiriyor. Jeff Keller ne gerekiyorsa yapmaya istekli olun diyor burada ve başarılı insanlarla diğer çoğunluğu ayıran faktörlerden biri de gerçekten bu. İnsanların çoğunluğu elimden geleni yapacağım ya da yapıyorum der durur. Ama başarılı insanlar gereken neyse onu yapar. Çünkü elimden geleni yapacağım dediğin zaman zihninde bununla ilgili bir karşılık vardır. 3 kere deneyeceğim, 5 kere deneyeceğim, şu insanlara soracağım, şuradan yardım almaya çalışacağım ama işte oraya kadar gelir ve vazgeçersin. Gerekeni yapmak ise bundan çok daha farklıdır ve çok daha büyüktür. Gerekeni yapmak şudur. Önce ne istediğine karar verirsin, ardından da şöyle dersin. Bunun bedeli nedir? Çünkü dünya üzerindeki her şey ama her şeyin yapılabilmesi için yöntemler vardır. Dolayısıyla gerekeni yapmaya azimli olmak, o bedel her neyse onu ödemeye %100 kararlı olmaktır. Jeff Keller, Jerry Gladstone diye bir adamdan bahsediyor. Benim en çok ilham aldığım hikayelerden biri bu arada. Jerry'nin çizgi film çizimleri sattığı bir şirketi var. Aslında işleri de fena değil. Hanna-Barbera, Warner Brothers gibi şirketlerle çalışıyor. Ama hayali Disney'e çizim yapmak. Lakin Disney'den her girişiminin sonunda hayır cevapları alıyor. 3 yıl boyunca bu böyle devam ediyor. Artık Disney'de herkes Jerry'nin ismini biliyor. O kadar çok reddedilmiş ki farklı sebeplerle. Ama Jerry asla vazgeçmiyor. Ona verilen hayır cevaplarını bir soruymuş gibi düşünüyor. Yani Disney'den hayır cevabı aldıkça sanki ona bir soru sormuşlar gibi düşünüyor. Jerry, daha eğlenceli olamaz mısın? Daha kreatif düşünemez misin? Gibi böyle değerlendiriyor ve girişimlerine devam ediyor. Bir gün yine bir yöneticiyle telefonda konuşurken yönetici bıkmış artık ondan. Diyor ki Disney'den asla lisans alamayacaksın.
bunun için yeterli değilsin. Aslında tam vazgeçme zamanı değil mi? Ama Jerry asla vazgeçmeyenlerden. Biraz daha iyileştiriyor kendini ve karar mercilerinden birine ulaşmanın yolunu buluyor. Adam telefonda Jerry'den kurtulmak için diyor ki Disney stüdyosu açman için sana sadece 2 lokasyonda izin verebiliriz. Minnesota ya da Massachusetts. Jerry bir an donup kalıyor çünkü ofisi New York'ta ve böyle bir şeyi hiç düşünmemiş. Ama tereddüt bile etmeden ertesi gün uçağa atlıyor, gidiyor bir stüdyo tutuyor, kira kontratını yapıyor ve hemen o üst düzey yöneticiyi arıyor. Adam Jerry'nin yaptıklarını duyunca telefonda birkaç saniye sessizlik oluyor. Diyor ki sen bir gün içinde bunu yapacak kadar kararlıysan bu işi hak ediyorsun. Jerry yıllar boyunca Disney'e onlarca milyon dolarlık çizim satıyor. İşte asla vazgeçmemek başarı üzerinde bu kadar önemli. Ama o vazgeçmeme sürecinde kendine ne söylediğin, Jerry gibi hayır cevaplarını, reddedilmeleri ya da aksi giden şeyleri nasıl değerlendirdiğin bu noktada çok önemli. 6. ve son bölüm problemlerin içindeki dersi bulun. Sorunlarla ve aksiliklerle karşılaştığımız zaman nasıl tepki verdiğimiz hayati bir önem taşıyor. İnsanlar genellikle kendilerini içinde bulundukları koşullar ve şartların tanımlamasına izin verir. Ama başarılı insanlar bundan çok daha farklı bir şey yapar. Hani Viktor Frankl'la birlikte konuşmuştuk ya, diyordu ki insan özgürlüğünün son noktası şartlar ne olursa olsun tutumunu seçebilmesidir. İşte burada Jeff Keller diyor ki bir girişimde bulundun ve diyelim ki hayal kırıklığı yaşadın. İşte bundan sonra yapacakların şu ikisinden biridir. Ya başarısız hissetmeye, güçsüz hissetmeye karar verirsin ya da bu aksiliklerden, bu zorluklardan bir ders çıkarır ve yoluna devam edersin. Hani Nelson Mandela diyordu ya, ben asla kaybetmem, ya kazanırım ya öğrenirim. İşte burada olumsuzluklar üzerinde durmak ya da onlardan ders çıkarmak iki seçenekten biri ve istediğini seçebilme özgürlüğün var. Bir şeye karar verirsin, bir adım atarsın ve doğal olarak bazı engellerle karşılaşırsın. Çünkü o ana kadar yerinde sayıyordun, konfor alanındaydın ama şimdi bir karar verdin ve bir şeyleri değiştirmek istiyorsun. Doğal olarak o şeyle senin aranda bir mesafe var. Bu mesafe bazen geliştirmen gereken bir beceridir, bazen öğrenmen gereken şeylerdir, bazen de kendi kendinle mücadeledir. İşte burada vazgeçmek ya da geçici başarısızlıklardan ötürü kendini yanlış tanımlamak yerine dimdik durup ben bunun içindeki dersi alacağım, öğreneceğim ve yoluma devam edeceğim diyebilirsin. Bize yakışan budur diye düşünüyorum. Sevgili dost, bitirirken sana Wilma Rudolph'un hikayesinden bahsetmek isterim. Wilma prematüre doğuyor. 4 yaşındayken çocuk felci geçiriyor ve doktorlar ona asla yürüyemeyeceğini söylüyorlar. Daha doğrusu ailesine söylüyorlar. Bu arada Wilma'nın ailesi bunu asla kabul etmiyor. Neden yürüyemesin ki? Bir yolunu buluruz diyorlar. Özellikle annesi çok çalışıyor. Her gün ayaklarını ovalıyor, masajlar yapıyor, araştırıyor nasıl olabilir diye. Wilma ile her gün fizyoterapi seansları gibi etkinlikler yapıyorlar ama her gün. Sonunda Wilma ayaklarını hareket ettirmeye başlıyor ve bu sevinç onları daha fazla olabileceğine inandırıyor. Devam ediyorlar çalışmaya, devam ediyorlar. Yürümeye başlıyor, koşmaya başlıyor. Okul takımında hocaların dikkatini çekiyor ve okul takımına alınıyor. Koşu yarışmalarına katılıyor. 16 yaşında olimpiyatlarda bronz madalya kazanıyor. Yürüyemezsin denilen bu genç kız. Ve 4 yıl sonra Roma olimpiyatlarında 3 altın madalya birden kazanıyor. Şimdi bir düşün. Bu karşına çıkan zorlukları doğru değerlendirmekle ilgili harika bir mesaj değil mi? Nasıl bir zorluk olursa olsun belki de o seni çok daha iyisine hazırlamak için tatlı bir imtihan olamaz mı? Ve Wilma şöyle diyordu: engellere takılmam, onları aşmanın bir yolunu bulurum. Ve tüm dünyaya da şu mesajı veriyordu: zorluklar sizi tanımlayamaz. Onlara nasıl yaklaştığınız sizi tanımlar. Ne dersin sevgili dost? Yaşamını buna göre dizayn etmeye değmez mi? Bence değer. Bitirirken her zaman olduğu gibi bir hatırlatma yapacağım. Biliyorsun Filistin'de yaklaşık
15 aydır devam eden bir zulüm var. Öncesinde 75 yıldır zaten vardı. Bunun gibi Doğu Türkistan'da, Myanmar'da ve dünyanın birçok bölgesinde. İşte bunlara sessiz kalmamak lazım diye düşünüyorum. Onlar için, onlara destek olmak adına boykot yapabiliriz. Boykot çok soylu bir duruştur. Ben bu yapılanlardan beriyim. Ben harcadığım paraların kardeşlerimin üzerine bomba olarak düşmesine karşıyım demektir boykot. Çok önemli. Ve bütçemiz nispetinde onlara yardımlar da gönderebiliriz. 6 Şubat depreminden sonra Filistinli çocukların okul harçlıklarını bize gönderdiğini de hatırlatmak isterim sana. Hiçbir şey yapamıyorsan bile onlar için dilediğin zaman dua edebilirsin. Bize yakışan budur diye düşünüyorum. Haftaya yeni bir kitap özetinde buluşana kadar kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.